Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Tahmin edeceğiniz üzere bugün de oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Rusya'ya gideceğiz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de bilineceği üzere dörtlü format vardı. Türkiye, Rusya, Suriye, İran arasında. Bu formata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin de yine bir o kadar önemli açıklamalar yaptı Sergey Lavrov. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Rusya, İran, Türkiye, Suriye formatında bir toplantının yakın gelecekte gerçekleşeceğini söyledi. Tarafların Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları tartışmak amacıyla 2023 yılında Savunma, Dış Bakanlıklar ve İstihbarat Hizmetlerinin katılımıyla bir toplantı yapmayı başardıklarını hatırlattı. Şu anda başka bir toplantı hazırlamanın uygunluğundan ilerliyoruz. Yakın gelecekte gerçekleşeceğinden eminim. Şam ve Ankara'daki ortaklarımızın ilişkilerini normalleştirme ile ilgileniyoruz dedi. Lavrov daha önce Rusya, İran, Türkiye, Suriye arasında yapılan görüşmenin faydalı olduğunu ancak tarafların bundan sonraki adımlar konusunda anlaşamadığını söyledi. Suriye hükümeti bu sürecin devam edebilmesi için Türk birliklerinin Suriye'den nihai olarak çekilmesine ilişkin prosedüre net bir şekilde karar verilmesi gerektiğine inanıyor. Türkler buna hazır ancak şu ana kadar belirli şartlar üzerinde anlaşma sağlanamadı. Mültecilerin geri dönüşü, terör tehdidini bastırmak ve gereken önlemlerin alınmasından bahsediyorum. Eğer ki bu konularda anlaşma sağlanırsa Suriye'de Türk birliklerinin olması gereksiz olacak. Bunların hepsi üzerinde çalışılıyor dedi. Son olarak da Lavrov ayrıca Şam ile Suriye Kürtleri arasındaki diyalog kurulması yönündeki umutlarını da yine tekrardan dile getirdi. Size şimdi ben en son ne dedim? Suriye Kürtleri. Bir de başımıza o çıktı. Suriye Kürtleri neymiş? Suriye Kürtleri ne biliyor musunuz kıymetli dostlar? Hani şimdi YPG, PKK'ya ABD'liler ne diyor? Bilmem SDG, bilmem Ulusal Kurtuluş, Suriye Demokratik Güçleri, cart cürt bir şeyler diyordu ya. Rusların tabiriyle de Suriye Kürtleri. Onlar da yine PKK ile Suriye Kürtlerini yani eşittir YPG'yi ayrı tutmaktalar. PKK ile bir görmüyorlar. Lavrov konuşmalarının devamında YPG'lilere de seslendi. Onlara da dedi ki bakın dedi sırtınız ABD'ye dayamayın dedi. ABD'ye sırtını dayananların sonu Irak'taki gibi oldu, Afganistan'daki gibi oldu diye kendince bir uyarıda bulundu. O da aslında kendi ülke menfaatlerini düşünerekten diyordu ki YPG'lilere eğer Türklere karşı yanına birini arıyorsan ben olabilirim sahada. Gidip de ABD'den yardım dilenme. Yani lafı buna getirdi Lavrov. Zaten kıymetli dostlar Ruslar da YPG ile PKK'nın bir olduğuna bir otursak masada bir anlaşsak bu hususu zaten şimdiye biz Suriye'de 50 sefer harekat yapmıştık. Onu da belirtmek isterim. Devamında mesela Türkiye kanadından da Suriye ile normalleşme ilişkin bazı açıklamalar mevcut. Son olarak mesela Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler Esad'ın son açıklamaları oldukça olumlu ifadelerini kullanmıştı. Yani ılımlı bir atmosfer şu an mevcut. Esad son olarak ne demişti? Daha öncesinde sürekli Esad diretiyordu. Neydi? Türk askeri Suriye'den çekilmeden ben masaya oturmam diyordu. Son açıklamasında Esad ön koşul Türk askerinin çekilmesi değil demişti görüşmeler için. Bu da aslında önemli bir gelişmeydi. Önümüzdeki dönemlerde bakalım neler yaşanacak. Suriye'nin ne dediğine değil Rusların ne dediğine bakmamız daha mantıklı olacaktır. Çünkü Suriye ile Türkiye'nin arasını yapacak tek ülke bence Rusya'dır. Rusya ne derse Suriye zaten onu yapacaktır. Bundan dolayı Lavrov'un açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda. Şimdi kıymetli dostlar, hani geçtiğimiz günlerde ben sürekli demiştim. Şu son dönemlerde rüzgar hiçbir şekilde Yunanların istediği gibi esmiyor. İstediği yerden gelmiyor demiştim değil mi? Daha da rüzgar Yunanların istediği yerden esmemeye devam edecek gibi. Kıymetli dostlar, Yunan basını yine ABD'lilere ateş püskürdü. Son olarak ne olmuştu? Hatırlanacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri Türk gemilerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye RAM füzesi satışını onaylamıştı ABD Temsilciler Meclisi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Yunanlılar ateş püskürdü. Çok dikkat çekici ifadeler mevcut. Metni aynen Yunan basınında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım.
Yunan basınından Pentapost diyordu ki Türklerin füze alması için Atina Anlaşması'nı imzaladık. Türk ada sınıfı korvetler için 94 adet Rim füzesinin satışı onaylandı diyordu. Haberin detaylarına indiğimizde özellikle Yunan destekçisi Senatör Menendez'in Senato'daki görevinden alınmasının ardından Biden yönetiminin Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'i doğrudan tehdit eden, Doğu Akdeniz'de saldırgan operasyonlar vaat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'sine açık bir şekilde silah desteği vermesi gerçekten çirkinliktir. Bildiğiniz gibi Biden yönetimi Türk ada sınıfı korvetlere, deyim yerinde ise Ege'de bizi daha iyi tehdit etmeleri için Türklere 94 adet Rim 116 füzesinin tedariğini onayladı. Yunanlılar haberin devamında dozajı gittikçe artıraraktan ABD'den absürt bir tiyatronun seyircisiyiz diye bir başlık atmışlardı. Diyorlardı ki Türkler Dede Ağaç'taki Amerikan kuvvetlerinin varlığını engellediler. Devamında Akdeniz'deki ABD deniz muharebe gücünün varlığını da etkilediler ve Hamas'a destek verdiler. Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'e tüm tehditleri savurdular. Fakat akıl almaz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bu füzeleri vererek Türklere destek oluyor. Bu yaşananlar Amerikan saçmalığı mı yoksa sadece ABD politikasının bir parçası mı diye Yunan basını kendi kendine sormaktaydı. Cevap olarak dediler ki her şey gösteriyor ki Beyaz Saray'da ne iyi duyan ne de iyi gören kimse yok. Yoksa Türkiye'nin başına bu yaşananların hiçbirisi gelmezdi. Türklerin yolu bu kadar açılmazdı diye Yunan basını eleştirilerini bu şekilde bildirmişti. Size yemin ediyorum yaklaşık 3 senedir Yunan basınını sürekli böyle takip ederim. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar sinirlendiklerini gördüm. Adamlar deyim yerindeyse çılgına dönmüşler. Son olarak da şey demişlerdi şu an mesela karşınızda. Atina aynı zamanda ABD'nin emirlerini de yerine getiriyor. Hani Atina ABD'ye tepki göstermek yerine Atina yönetimi işte Mitsotakis yönetimi aynı zamanda ABD'nin dediklerini de yapmaya devam ediyor. Tepki bile göstermiyoruz Türklere vermiş oldukları destekten dolayı diye bu şekilde Yunan basını yazıp çizmekteydi. Durum gerçekten de vahim. Yunanlara buradan bir çağrımdır. Biliyorum videolarımızı da sürekli izliyorlar altyazılı bir biçimde. Bu politika sizin yanlış politikanız değil. Bu politika bizim doğru politikamız. Türkiye'nin başarılı yürütmüş olduğu dış politikanın sonucu. Yani burada kendinizi suçlamayın. Biz çok düzgün bir politika yürüttüğümüzden dolayı sizin politikanız güm elinizde patladı. Kendinizi pek suçlamayın. Devamında şimdi diyebilirsiniz. Kaan işte dedin RAM füzesini ABD'den aldık. Sen değil misin her yayınlarında işte kendimiz yapalım, Amerika'dan almayalım, Rusya'dan almayalım diyen. Haklısınız kıymetli dostlar. Bu konuda da bir çözümümüz var mesela. Şimdi doğal olarak RAM füzesi aldık dedim ya 90 küsür tane. Ben araştırdım. Acaba bu fırkateynlerimizde kullanılan hava savunma füzesinin Türk muadilleri ne durumda? Sizler için güzel de bir araştırma yaptım. Mesela kıymetli dostlar ilk olarak Aselsan'ımız. Aselsan'ımız ABD'li RAM füzesinin muadili olan Göksur sisteminde yavaş yavaş sona yaklaşıyor. İlk kez Temmuz 2023'te İDEF'te karşımıza çıkmıştı bu sistem. Ayrıca belirtmek isterim ki Göksur sistemi Bozdoğan füzemizden çevrilme. Yani Bozdoğan hava füzemiz vardı hatırlanacağı üzere. O füzeyi biz belli modifikasyonlara tutaraktan deniz hava savunmasında kullanmışız. Son rüzgar testleri tamamlanmış ve Göksur füzemizin atış testlerine geçmesi beklenmekte. Bitti mi? Bitmedi. İşi garantiye alacağız. Göksur'un yanına bir de Roketsan'da bu işe kafayı koymuş iyice. Roketsan'da mesela kıymetli dostlar Levent'i geliştiriyor. Levent projesi birazcık daha hani Göksur'a göre geriden geliyor ama yani RAM füzesinin alternatifini iki farklı yoldan Türkiye deniyor. Allah izin verirse artık belki de bu 94 adet almış olduğumuz RAM füzesi ABD'lilerden ömür billah almış olduğumuz son füzeydi. Devamında bugünkü 3. konu başlığımızda sizlere bugün çok güzel bir sürprizim var. Kime gideceğiz? Nikol Paşa'ya gidelim mi? Geçtiğimiz günlerde yani benim shop diyebildiğim bir görüntüsü vardı. Fesli. Sizlerle de paylaşmıştım. Kıymetli dostlar, Paşinyan'a Ermenistan'da her gün bir Ermeni basını özellikle diyor ki sen Türksün, işte Türk'ün ajanısın, Türkiye seni kullanıyor. Bu ifadeleri sürekli kullanıyordu Paşinyan'a dair Ermeni basını. Son olarak artık adam ne kadar çıldırdıysa Nikol Paşinyan bu ifadelere bir cevap verdi. İsterseniz sosyal medya haberlerimizi ilk olarak Nikol Paşinyan'ın sen Türksün diyenlere vermiş olduğu cevaba bir uzanalım. Paşinyan sen Türksün diyenlere ne demiş hep birlikte öğrenelim. Շատ բարձ ձև կա դրա համար։ Ասել դու թուրք ես։ Մի մարդ, որը ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով բավականին շատ արժանացել է այդ հասցեագրմանը, ես ինձ վիրավորելու միտում ունեցող մարդկանց ուզում եմ ուղղակի ասել
Դրանով իրենք ինձ ամենևին նախ չեմ վիրավորում, որովհետև ես դա Türklere ne kadar muhtaç olduğunu biliyor. Türkiye sınırına ne kadar muhtaç olduğunu biliyor. Bundan dolayı politik bir şekilde bu mevzuya da cevap vermiş. Geçmiş tarihe de bakmalarını öneririm. Açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Paşinyan da şu son günlerde gözümden birazcık düştü. Bunun sebebi ise Zengezur koridoru. Paşinyan yan çizmeye başladı. Hatırlanacağı üzere bir 9. madde vardı. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan bir arada üçlü bir muhtıra imzalanmıştı. Hatırladınız mı Moskova'da? Hatta savaş sonlanmıştı bu muhtırayla birlikte. Kıymetli dostlar, Paşinyan son dönemde diyor ki Zengezur koridoru açılsın ama Zengezur koridorunun yönetimini hiçbir şekilde ben Azerbaycan'a veya Rusya'ya vermem. Sadece Ermeni kuvvetleri bu koridorun kontrolünü sağlayacak diyor. Ve son olarak da gel diyor Azerbaycan, yeni bir anlaşma yapalım. Barış anlaşması, ama Rusya'yı aradan çıkartalım. İşte üçlü mutabakat metinlerini bir kenara koyalım. Biz kendi aramızda bir anlaşma yapalım tarzında bir kafa gütmekte son dönemde Paşinyan. Öncelikle şunu belirteyim, o iş geçti. Islak imza var mı Paşinyan'ın o üçlü muhtıra metinlerinde? Var. Putin de sürekli bunu dile getirmiyor mu? Getiriyor. Daha geçtiğimiz günlerde Aliyev'in yazlığına gittiğinde Putin ne dedi? Islak imzası var dedi Paşinyan'ın. Yani sözünü mü yiyecek dedi. Koskoca Ermenistan hükümetinin imzası var. Bundan dolayı bu anlaşmadan Ermenistan kendilerince sıyrılma derdinde. Niye? Zengezur koridorunu kendileri yönetecekmiş. Siz yönetecekseniz zaten kimin geçip kimin geçmeyeceğine bunlar karar verecekse kimse geçemeyecek Nahçıvan'a, Karabağ. Yani biz hayal kuruyorduk, diyorduk işte Türkiye'den, Konya'dan yola çıkacağız, işte Bakü'ye kadar aracımızla gideceğiz. Eğer ki Ermeniler o yolu zaten kontrol ederse buna falan imkanı yok. Turistik gezilere daha izin vermezler. Bu açık bir gerçektir. Paşinyan da bu konuda yan çiziyor. Haberiniz olsun, bu konunun takipçisi olmaya da devam edeceğim diyorum ve sosyal medya haberlerimize devam edelim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan katılmış olduğu törende dedi ki birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin gayretindeyiz. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir demişti. Son olarak da Suriye'ye bir harekat yapılacağının müjdesini de Cumhurbaşkanımız Erdoğan eksik parçaları tamamlayacağız ifadesini kullanaraktan belirtmişti. Akabinde hep birlikte bir Rus Kor General Igor Korolevov dedi ki Korolevov, Amerikalılar sadece Rusları etkileyecek bir biyolojik silah geliştiriyor. Bu amaçla Ukrayna cephesindeki Rus askerlerinin kan ve doku örneklerini topluyorlar diye oldukça dikkat çekici bir açıklama yapmıştı. Dedim işe bak ya dedim, yani çok dikkat çekici. Hiç aklıma da gelmemişti, inanır mısınız? Hani sadece Rus ırkında olan belli başlı ne bileyim proteinler, işte enzimler, bunların üzerine gidiyormuş makalenin devamında. Bu sayede de bir biyolojik nükleer silah yaptıklarında sadece Rusları etkileyen bir şey bulacaklarmış. Devamında da artık dünyada ne kadar Rus ırkı varsa hepsini yok edeceklermiş. Tabi iddiası biraz ütopik ama böyle bir şey bilmiyorum, mümkün müdür? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Dikkat çekici bir haberdi. Son olarak da bugün gelişmelerimizi bu haberle sonlandırmak istedim diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.